Welcome to our webinar today with Henley Partners on what is a dark day in many respects, given the events of the last 24 hours, which bring another level of instability to our region and probably wider, depending on the way things develop. But a very sad day for Ukraine. And probably appropriate that we are having this webinar today with Henley and Partners, and I'm sure the advice and consultancy that they will share with us today, and following that, any questions that you may have that can be followed up on later or separately, or either on the Q&A, which we would ask you to use. But people will be seriously looking at where they're located in the world. Everybody will be looking at a more safer location. I think that will come to the fore as things develop. Hopefully not, to the extreme of the confrontation in the Baltic states or the other NATO countries. We just hope that President Putin will be brought to his senses one way or another. But it will be interesting to hear what our experts have got to say today. Burak from Henley Partners here in Istanbul is going to lead the webinar, and then we'll be supported by Fatma, who's in London, and she's an expert on visa and immigration. So we'll have a lot of good advice and guidance here in relation to that. I mean, we're looking specifically at Turkey here, and we have seen a major increase in companies looking to invest in UK, that will continue, I believe, because London and UK is definitely a destination for investors, mainly because you have access to the big companies who are in private equity and other financial institutions that are supporting startup companies, particularly in technology. So the webinar today is very relevant, and unfortunately it may be relevant for not all the right reasons, but let's stick with the positives. And I'm going to hand over to Burak now to make his introduction and continue with his presentation. I'd also like to thank Fatma for her contribution as well, and I look forward to a very successful event and lots of Q&A at the end of it. So we're pleased at the British Chamber of Commerce in Turkey to be partnering with Henley, and we will continue to do that going forward. So thank you again, and let me hand over to Burak. Thank you. Dear Chris, thank you very much for your kind introduction. Now I will switch to Turkish and make my presentation. Herkese merhaba. Adım Burak Demirel. Henley Partners'ın Türkiye Ülke Direktörüyüm. Bugün sizlere yatırım göç hakkında genel bir bilgilendirme Henley Partners firmasını tanıtacağım. Henley Partners'ın temel olarak 3 tane işi var. Bunlardan bir tanesi devletlere danışmanlık. Devletlere bu yatırım yoluyla göç programları hakkında danışmanlık yapıyoruz. Bu programların tasarlanması konusunda. Bugüne kadar bu devletlere 10 milyar dolardan fazla yatırım topladık. İkinci yaptığımız iş de varlıklı ailelere bu programların sunulması ve bir danışmanlık yapılması, en doğru planlamayı yapabilmelerinde yardımcı olmak. Portföyümüzde toplamda 30'dan fazla program bulunuyor. 25 yıldır bu endüstrideyiz ve dünyada 35 tane ofisimiz var. Dünyanın tüm finans merkezlerinde ofislerimiz var. Türkiye ofisimiz de geçen sene açıldı. Ofislerimiz şu şekilde çalışıyor. Bazıları delivery ofis, bazıları processing ofis şeklinde. Delivery ofis şeklinde çalışan ofislerimiz müşterilerimizin işlemlerini takip eden ofisler. Processing ofisler de bizlerin müşterilere danışmanlık yaptıkları ofisler. Bazı ofisler 2 fonksiyona da sahip. Türkiye ofisimiz bu 2 fonksiyona da sahip.
Varlıklı insanlar birçok planlama yapıyorlar varlık planlaması içerisinde. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi risk yönetimi, emeklilik planlamaları, yatırım stratejileri, cash flow yönetimi ve miras aktarımı gibi konular. Artık yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık planlamak da bu planlamalardan önemli bir tanesi haline geldi. Dünyada baktığınızda birçok ülkeden dolar milyonerleri farklı yerlere doğru gitmek istiyorlar. Farklı farklı sebeplerden dolayı. Bunların en büyük motivasyonlarından bir tanesi eğitim, bir tanesi kişisel güvenlik, bir tanesi sağlık ve iklim koşulları. Baktığınızda dünyada yaklaşık 100'e yakın program mevcut. Bu programlardan 60 tanesi daha uygulanabilir aktif programlar. 30 tanesi de en popüler olan programlar. Bu 30 programdan bazıları yatırım yoluyla vatandaşlık, bazıları ise yatırım yoluyla oturum programları. Şimdi kısaca vatandaşlık ve oturum arasındaki farklardan bahsetmek istiyorum. Bir ülkede elde edebileceğiniz en yüksek hak vatandaşlık hakkı. Vatandaşlık hakkını elde ettikten sonra o ülkede oy kullanma, gelecek nesillere vatandaşlığınızı aktarma ve elde edeceğiniz pasaportla vizesiz seyahat imkanına sahip oluyorsunuz. Oturum kartları ise spesifik olarak bir ülkede sizlere bulunma, yaşama, çalışma gibi haklar sağlayabiliyor. Bu haklar genelde bazı şartlara bağlı olabiliyor ve bazen bazı oturum kartları sizlere bazı bölgelerde vizesiz seyahat imkanı da sağlayabiliyor. Ama oturum hakları daha çok politik değişimlerden etkilenebilecek haklar ve vergi durumunuzu da etkileyebilecek haklar. Neden insanlar alternatif bir vatandaşlık alıyorlar? Bunun en büyük motivasyonlarından bir tanesi vizesiz seyahat ve global mobilite. İkincisi belli bir varlık seviyesine ulaştıktan sonra emeklilikte daha bağımsız ve özgür hareket edip farklı farklı ülkelerde yaşamak isteyebiliyorlar. Güvenlilik ve gizlilik bunun diğer sebeplerinden bir tanesi. Bazen de ikinci vatandaşlığı bir vergi planlaması için kullanmak isteyen insanlar olabiliyor. Neden alternatif bir oturum alıyorlar? Alternatif oturum almalarının en büyük sebeplerinden bir tanesi yaşam kalitelerini arttırabilmek, daha güvenli bir ülkede yaşayabilmek, oturumu aldıkları ülkedeki eğitim sektörüne ulaşabilmek için ve bazen de yine vergi planlaması yapabilmek için. Baktığınızda dünyada toplamda 11 tane vatandaşlık programı var, yatırım yoluyla vatandaşlık programı. Bunlardan 5 tanesi Karayipler'de bulunuyor. 2 tanesi Avrupa Birliği ülkeleri olan Malta ve Avusturya. 2 tanesi Avrupa Birliği'ne aday ülke olan Montenegro ve Kuzey Makedonya. Bir tanesi de Türkiye programı. Türkiye ofisimizde ayrıca diğer yurt dışındaki ofislerimiz aracılığıyla Türkiye'ye de birçok yatırımcı getiriyoruz. Şimdi kısaca bu programlardan Türkiye'de çok tercih edilenlerden bahsetmek istiyorum. Vatandaşlık programlarından. Antigua Barbuda programı 4 kişilik aile için en uygun maliyette olan program. Pasaportuyla toplamda 150 ülkeye vizesiz olarak seyahat edebiliyorsunuz. Türkiye pasaportu da 110 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. İkisinin kombinasyonuyla toplamda dünyada 175 destinasyona vizesiz seyahat etme imkanı var. Sen Nurşa diğer taraftan tek kişilik başvurularda en uygun maliyette olan program Karayipler'de. Bu ülkenin pasaportuyla da 146 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyorsunuz ve Türk pasaportu kombinasyonuyla 177 ülkeye vizesiz seyahat etme imkanı sağlıyor. Grenada bu programlar içerisindeki Karayipler'deki programlardan Çin'e vizesiz seyahat imkanı sağlayan tek program. St. Kitts Nevis ise bunların arasındaki ilk başlayan ve en eski program. St. Kitts Nevis pasaportuyla da 157 ülkeye vizesiz seyahat etme imkanınız var. Malta Yatırımcı Vatandaşlık Programı da yine Türkiye'deki en popüler programlardan bir tanesi. Kısaca Malta'dan bahsetmek istiyorum. Malta popülasyonu 458 bin civarında. 7500 yıllık bir yerleşke Malta ve 2004 yılından beri Avrupa Birliği üyesi ve 2007 yılından beri Schengen bölgesinin bir parçası. Malta vatandaşları vizesiz bir şekilde 185 ülkeye ziyaret edebiliyorlar ve bunların içerisinde en önemlisi de Amerika Birleşik Devletleri. Yine aynı şekilde Malta vatandaşlarının Avrupa Ekonomik Bölgesi, Avrupa Birliği ve İsviçre gibi ülkelerde yaşama, eğitime katılma gibi hakları var.
Bu programın şartlarına gelecek olursak, en önemli bir kısmı bu başvuru şartlarından en önemli olanı bir hibe yapılması gerekiyor. Bu hibe miktarı 600 bin euro civarında ya da 750 bin euro. Bu sizin seçeceğiniz alternatif oturum süresine bağlı olarak değişiyor. Oturum süresi boyunca 16 bin euroluk yine bir kiralama yapmanız gerekiyor. Ve vatandaşlığınız onaylandıktan sonra da yine bir ikamet adresi göstermek üzere bir gayrimenkul satın alması ya da kiralaması yapmanız lazım 5 yıllık süreç için. Bunun için de 700 bin euroluk bir gayrimenkul satın alması ya da 16 bin euroluk bir kiralama yapmanız gerekiyor. Aynı zamanda da devlet tarafından uygun görülen bir sivil toplum kuruluşuna 10 bin euro yine bir hibe yapmanız lazım. Diğer bir popüler program Türkiye'de ise Montenegro Yatırımcı Vatandaşlık Programı. Montenegro'da 610 bin popülasyonu bulunan Balkan'da küçük bir güzel bir deniz ülkesi. Ekonomisinin kaynağı turizm aktivitelerine dayanıyor. Porto Montenegro uluslararası olarak en çok bilinen lokasyonlarından bir tanesi ve Montenegro'da bir Avrupa Birliği'ne aday ülke. 2025 yılı itibariyle Avrupa Birliği'ne girmesi bekleniyor. Peki bu programın şartları nedir? Bu program geçen sene çok yoğun talep alan programlardan bir tanesiydi. Bu yüzden yıl sonunda bazı değişiklikler yapmayı uygun gördü devlet. Geçen sene 250 bin euro bir gayrimenkul satın alıp 100 bin euro hibe yaptığınız takdirde Montenegro'dan vatandaşlık alabilmek mümkündü. Bu sene itibariyle hibe miktarını 200 bin euroya yükseltti devlet. Bu sene de yine de çok talep alacağını düşünüyoruz bu programın. Şimdi sizlere yatırım yoluyla oturum programlarından bahsetmek istiyorum. Dünyada birçok ülkede oturum alabilirsiniz. Bunların arasında Kanada, Avusturya, İspanya, Tayland, İsviçre, Monaco gibi ülkeler var. Bu sunum içerisinde yine Türkiye'de en çok tercih edilen 3 programdan bahsetmek istiyorum. İlk başta en popüler programlardan bir tanesi olan Portekiz programıyla başlayacağım. Portekiz programı da yine en çok talep gören programlardan bir tanesi. Programın başvuru şartları geçen sene değiştirildi. Yapılması gereken yatırım miktarlarını arttırdılar ve gayrimenkul satın almasıyla alakalı bazı kısıtlamalar getirildi. Örneğin 1 milyon euro sermaye transferiyle Portekiz'de oturum almak mümkündü. Bu rakam 1,5 milyon euroya yükseltildi. Gayrimenkul yatırım fonlarına 350 bin euro yatırıldığı zaman oturum alınabiliyordu. Bu rakam 500 bin euroya yükseltildi. Ve yine aynı şekilde Porto ve Lizbon'dan gayrimenkul satın alması yasaklandı. Daha doğrusu ticari olmayan gayrimenkul alımı yasaklandı. Bu programın en büyük avantajlarından bir tanesi oturum programları içerisinde vatandaşlığa giden tek program olması. Tek demek çok doğru değil ama en kolay demek. En kolay demek daha doğru olur aslında. Bu programa başvurup vatandaşlık almış olan insanlar var 5. senenin sonunda. Dezavantajlarından bir tanesi ise 1. yılın sonunda ve 3. yılın sonunda yenilemelerin bulunması. Bu yenilemelerde devlete ödenen ekstra harçların bulunması ve yıllık ortalama 7 gün fiziksel bulunma zorunluluğunun olması. Diğer bir program ise popüler programlardan bir tanesi ise Malta Kalıcı Oturum Programı. Malta Kalıcı Oturum Programı da size Schengen bölgesinde yine vizesiz seyahat imkanı sağlayan bir program. Malta'da minimum bir 300 bin euroluk gayrimenkul ya da minimum satın alması ya da 10 bin euroluk bir kiralama yapmanız gerekiyor. Eğer satın alma opsiyonunu tercih ederseniz 28 bin euroda yine bir devlete hibede bulunmanız gerekiyor. Kiralama opsiyonunu seçerseniz 58 bin euro devlete hibe yapmanız gerekiyor. Aynı zamanda yine devlet tarafından uygun görülen bir sivil toplum örgütüne 2 bin euroluk bir hibede bulunmanız lazım ve 40 bin euroluk yönetim ücretini devlete ödemeniz gerekiyor. Yunanistan'da yine Türkiye'de en çok tercih edilen yatırım yoluyla oturum programlarından bir tanesi. Yunanistan programı da gayet kolay aslında. 250 bin euroluk bir gayrimenkul satın alması yaptığınız zaman Yunanistan'da bir oturum kartı elde edebiliyorsunuz. Buradaki en büyük dezavantajlardan bir tanesi exit stratejisinin bulunmaması Portekiz'deki gibi. Portekiz'de hani oturum
kalıcı oturuma geçtikten sonra yatırımlardan çıkma şansınız var. Yunanistan'da oturumunuzu devam ettirebilmek için yatırımınızın devam etmesi gerekiyor ve 21 yaş üstü çocuklar bu programda dahil edilemiyor. Peki neden insanlar bize geliyor? Neden bu planlamaları yapıyorlar? Hangi motivasyonlarla bizle çalışmak istiyorlar? Biraz da kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum. Genelde işlerini büyütmek isteyen iş insanları gidip yabancı ülkelerde şirketler açıyorlar ve bu ülkelere yine vizesiz seyahat edebilmek istiyorlar. Rahat bir şekilde girip çıkabilmek istiyorlar. Aynı şekilde büyük kuruluşlarda çalışan üst düzey yöneticiler de yönettikleri bölgelere daha kolay bir şekilde erişebilmek istiyorlar. İkinci motivasyon eğitim. Çocuklarını o ülkede okutmak için o ülkeden oturum almak isteyebiliyor insanlar. Veya o ülkeye vizesiz seyahat edebilmek için bir alternatif bir vatandaşlık elde edip vizesiz seyahat edebilmek istiyorlar o ülkeye. Aynı zamanda yine emeklilik planlaması olarak insanlar kullanıyor bunu. Emeklilikte belli bir varlık düzeyinin üstündeki insanlar tek bir yerde yaşamayı tercih etmiyorlar. Birçok ülkede bulunmak istiyorlar. Bundan dolayı farklı farklı ülkelerden oturum alabiliyorlar ve vatandaşlık elde edebiliyorlar. Ve bugünün de hot topiklerinden olan politik ve çevresel riskler aslında. Bu politik ve çevresel riskler de insanları bu programlara başvurmaya ve bir plan B yapmaya motive ediyor. Şimdi sizlere bir case study göstermek istiyorum. Bir Amerikan vatandaşının Singapur vatandaşı olana kadar yaşadığı süreçten kısaca bahsetmek istiyorum. İlk önce Amerikan vatandaşı olan kişi St. Kitts Nevis'ten vatandaşlığa başvuruyor ve vatandaşlığını elde ediyor 6 ay içerisinde. Daha sonrasında Singapur'da bir vatandaşlık programı olmadığı için Singapur Global Investor Programı başvurup Singapur'da bir oturum elde ediyor. O sırada Amerikan vatandaşlığından çıkıyor. Daha sonrasında Singapur'da 2 yıl geçirdikten sonra vatandaşlığa başvuruyor. Ve vatandaşlığını aldıktan sonra bu sefer de St. Kitts Nevis vatandaşlığından çıkmış oluyor. Niye böyle bir planlama yapmış oldu bu Amerikan vatandaşı? En büyük sebeplerinden bir tanesi bunun motivasyonu vergisel yükümlülüklerden arınabilmek için. Aynı zamanda da dünyanın en güçlü pasaportlarından birisi olan Singapur pasaportunu elde etmek ve global bir şekilde, rahat bir şekilde mobil olabilmek için ve aynı zamanda yüksek yaşam kalitesinden faydalanabilmek için. Biraz da kısaca gerçekleştirdiğimiz küresel seminerlerden bahsetmek istiyorum. Bahsettiğim gibi dünyanın tüm finans merkezlerinde ofislerimiz var ve COVID öncesinde daha sıklıkla olmakla birlikte düzenli şekilde seminerler organize ediyoruz. Bu seminerlere dünyanın en varlıklı aileleri, bunların danışmanları, birçok devlet çalışanı, üst düzey devlet çalışanları katılıyor ve çok güzel bir networking imkanı sağlıyor insanlar için. Umarım gelecek yıllarda sizleri de müşterimiz ya da partnerimiz olarak bu etkinliklerde görebiliriz. Tekrar teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Herhangi bir sorunuz olursa zaten cevaplayacağız bu sunumun sonunda. Şimdi sözü Fatma'ya vermek istiyorum. Tekrar teşekkürler. Fatma, duyabiliyor musun beni? Evet Burak Bey, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir saniye, hemen sunumu paylaşacağım. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for the introduction, Burak and Chris. I'm going to be presenting in English. I hope that's fine. Pleasure to be presenting to everyone today. So my name is Fatma Chayir, and I'm the founding partner of Bridge Partners. Have 17 years of experience in UK immigration law. During my career, I worked in different law firms specializing in UK immigration and founded Bridge Partners in 2011. Bridge Partners is a UK regulated and registered immigration law practice
dealing with inbound immigration only. Our clients include small to medium-sized businesses, individuals who are looking to obtain residency and citizenship, and investors and entrepreneurs. Our investor clients are active investors, often running a business, or passive investors investing in the UK stock market. We specialize in some of the most popular immigration routes, such as Tier 1 investor visa, which is unfortunately closed now, and I will go into more details shortly. The Innovator Program, representative of overseas businesses, global talent, and sponsor license. We have a long-standing relationship with Henley Partners since 2016. We are essentially their local partners here in the UK on the ground, assisting their all inbound clients with their UK immigration matters. Moving on to next slide. So, UK immigration rules can be complex and difficult to understand, especially with applications requiring lots of research, extensive documents, and so on. The UK immigration law consists of over 10 different acts and hundreds of guidance, which is usually updated once or twice a year. Before Brexit, there were a different set of requirements for EU nationals and different for the rest of the world. And now this has changed, and all non-UK nationals are now subject to same set of requirements if they want to come and live and work in the UK. With this, the UK has moved to a more skilled based criteria, essentially attracting highly talented individuals and business people. Sponsoring overseas workers have been simplified, and regardless of the size of the company, any UK-based company can literally sponsor an individual from outside the UK. With the recent closure of Tier 1 Investor Programme, the government intends to make provisions for the investment-related migration and make some changes to existing Innovator route, which I will go into more detail shortly. So let's look at what's happened immigration post-Brexit. In simple words, everybody coming to the UK, including EU nationals and non-EU nationals, are now subject to the same set of requirements if they want to work and live in the UK. In practice, this means that the rules have become considerably more restrictive for EU nationals and somewhat less restrictive for non-EU nationals, at least those who are moving to the UK for work. So now every UK-based company must apply for a license in order to hire individuals from outside the UK who would potentially apply for a skilled worker. There has been a huge impact on employment in the UK. Most businesses are now experiencing shortage of staff, especially in the hospitality industry, logistic industry, and the talent pool has become smaller. One of the most surprising change since Brexit was the closure of the Tier 1 Investor Programme, which was very popular amongst high net worth individuals. It seems like the current situation, the sad situation between Russia and Ukraine, has had a huge impact on this, and the UK government has closed the programme with immediate effect on 17th of February, which was last week. However, the government has said that it intends to make alternative provisions for investment-related migration and make some changes to the current Innovator Programme, which has not been very successful since this launched, but we're expecting more demand for that programme. So why move to the UK?
The UK has always been an attractive country, offering an excellent education system, which is globally recognized. So it's very important for families who are planning for their children's future. It has political and legal stability, maintaining independence, now even more independence since Brexit. Residents have access to state pension and healthcare system, and the country is, of course, secure and safe. Another attractive attribute is the geographic location. It's great to be in the middle of a variety of continents for businesses and workers for employment. Plus, you don't need to be a British citizen to enjoy these benefits. Most of them can still be enjoyed by obtaining a residency permit. And lastly, lots of countries do not allow dual citizenship, while the UK has no restrictions on this end. So now I'm going to move on to some of the UK immigration residency programs. These three are the most popular residency programs. So as I mentioned earlier, unfortunately, Tier 1 investor route has been closed. We're hoping that they will reopen the program, maybe with some changes, maybe changing the investment level and the qualifying investment products and so on. But it was essentially designed for high net worth individuals who are looking to obtain residency by investment. The next program is Sole Representative Program, which is also known as the Representative of Overseas Businesses. We are also expecting this program to be closed sometime this spring, maybe end of March or beginning of April. But it's designed for overseas businesses outside the UK who are looking to set up a branch here in the UK. And the other one is the Innovator Program, which essentially replaced the old entrepreneur program. It's designed for more senior entrepreneurs who are looking to set up in the UK and obtain residency. There's a minimum investment level requirement, which is £50,000, and you must come up with a new and innovative business idea to qualify for this program. Some of the other programs are the sponsor license, which is applied for by UK-based companies in order to bring overseas workers. And once that is obtained, then they would apply for a skilled worker visa for individuals to come and work here in the UK. Of course, there must be a suitable role for these individuals. And the last one is the Global Talent, which became very popular in the last year or so. It's fairly new. It requires an endorsement and is designed for talented people in specific industries like academia, arts, and technology. Moving on to the representative of an overseas business, which I mentioned just earlier. So this program is designed for senior employees of overseas businesses who are looking to set up a UK branch. So they essentially send an employer based outside the UK to come and set up the UK operations. It provides an opportunity for businesses to kind of come and test the market, because you don't have to make lots of investments. You can make as little investment as you want. Some of the requirements would be that individual must be working for the overseas entity for some time before making this application at a senior role, and must be given full authority to take operational decisions here in the UK on behalf of the parent company. So the parent company must always remain outside the UK and shouldn't have any existing UK operations prior to sending that individual here in the UK. This is a residency program which
potentially leads to permanent settlement, and this only applies for one of the senior employee of the company. They can include their family members as well. It's initially granted for 3 years and extended for another 2 years, and at the end of 5 years they can apply for indefinite leave to remain if all requirements are met. Like I said, the program is going to be soon closed, probably replaced with another program. Moving on to the Innovator program. As I mentioned earlier, it was launched in March 2019, and it's designed for more executive experienced entrepreneurs who are looking to set up a business in the UK. Unfortunately, you can't invest into an existing business, so you have to come up with an innovative business idea, have at least £50,000 investment. There's an English language requirement for this application. And the process of this route is slightly different to most of the other programs. So before you make your visa application, you have to first obtain an endorsement from an endorsing body appointed by the UK Home Office, and get the business idea endorsed before you make the application. It's essentially a 3-year program, which also leads to settlement. So there is endorsement criteria. There are several endorsing bodies, actually approximately over 60 endorsing bodies in the UK who would endorse your business idea, and they will be looking at 3 different main set of criteria when they're assessing your idea. So to make the endorsement application, you have to have a professionally drafted business plan. And in your business plan, you have to provide information about your background, about the business you're intending to set up. And of course, make sure you meet these 3 criteria. So for innovation, originality will be the most important factor for these categories. So business plan must demonstrate that there is a genuine need for your business, and it promotes, it's genuinely innovative, inventive and original. So you can, when we say innovative, it doesn't necessarily have to be a completely new business idea that never exists. It's just that you have to demonstrate how you're going to be different from your competitors and how you can achieve competitive advantage. So viability is key, and you must have necessary skill set and knowledge and experience and market awareness to successfully run your proposed business in the UK. And the scalability is that you have to demonstrate that there will be a potential contribution to the UK economy, either by job creation or planning for growth international and international markets. Innovator program is also a residency program which leads to permanent settlement, and there are 7 different criteria, and you only need to meet 2 out of 7 in order to apply for a permanent residency. The first one, obviously, £50,000. You need to invest that regardless, because this is one of the main requirements to make this application. So you've got that ticked, and you have to then meet 1 out of the remaining 6. So we're expecting some changes to this program. We expect that it's going to become a bit more popular with the closure of the Tier 1 investor program. So we'll see what happens next. So moving on to the sponsor license. Any UK-based company will need to obtain a sponsorship license from the Home Office in order to bring employees from outside the UK. There is no restrictions on the type and the size of the organisation. Even startup companies can apply for this, as long as you registered your company and at least have 1 employee on the payroll. Of course, you have to demonstrate that there's a genuine need for the license, there's a genuine need for you to apply to bring workers from overseas,
and there are suitable roles for those people. And you have to have certain policies and regulations in place, like HR system in place within your organization in order to make this application and also maintain your sponsor license. Moving on to skilled worker. So once the sponsor license is obtained, then you would potentially apply for a skilled worker visa for every individual that you want to bring from outside the UK. There is a minimum salary threshold of £25,000 for that individual, and there's an English language requirement for, that they need to meet. This is also a route for settlement. So if the individual remains, lives in the UK and works in the UK for a period of 5 years, they can potentially apply for permanent residency at the end of that time. During that time, you can change employer. You don't necessarily have to stay with the same employer. However, every time you change an employer, that employer also needs to have a sponsor license. Moving on to global talent, which became so popular over the last 1 year. It's actually it was recently introduced not long ago. So this route allows those individuals with outstanding skills and leadership in their chosen field to come and live and work in the UK. It is designed for talents from selective industries such as science, humanities, engineering, arts and technology. Before you make an application, you need an endorsement, but this is very different to the innovator process. The endorsement bodies are very different. There are only a few, like technicians and art councils and Royal Academy. There are 2 types of application that you can make under this route. One is exceptional talent and the other one is exceptional promise. And depending on which you go for, you can obtain permanent residency either after 3 or 5 years. It's very document heavy and usually requires at least 3 reference letters of support from experienced and recognized people in your chosen field. You have to draft a personal statement. It's almost like an essay, and you have to explain how great you are and how much you can contribute to the UK economy and so on. So what's next for the UK immigration? So we are seeing lots of changes. Since Brexit happened, and especially this year and in the coming months, there's going to be lots of changes, but we're basically moving to points-based system like Australia. So back in July last year, the government published its new innovation strategy to make the UK easiest country accessible for talents and experienced people, investors and entrepreneurs. So the aim is to attract talent to the UK by improvising the current immigration routes and also introducing new routes. So we are expecting the closure of the representative of overseas business in the coming months. There will be a few new immigration routes that will be introduced, one of which will be the Global Business Mobility Visa, which will essentially replace the representative of overseas businesses, but it doesn't lead to permanent settlement. They're going to make changes and make changes to the current innovator visa, make it more accessible for people to come and set up a business in the UK, probably remove the minimum investment level. They're going to introduce high potential individual route, which essentially is going to be for graduates from top universities in the world, but we don't have a list, so we don't know what those will be. And lastly, there will be a new scale-up visa for people who will be coming and working in the UK, a bit similar to skilled worker, but
there will be an option for non-sponsored. It will be a non-sponsored option, so the organisation doesn't necessarily have to obtain a sponsor license to support your application. They can just provide a normal support with this application, and you can then make an application for scale-up visa. With that, it brings me to the end of my presentation. As you can see, the UK immigration is ever so complex. It can all seem a bit daunting, but we as a firm provide full support during each application process, especially if you're looking to set up a business here. We assist and help provide guidance and assistance with at the development stage, at the application stage, and anything that you need during that time. I hope you all have found the presentation useful, and I'm still here if you have any questions. Thank you. Teşekkürler Fatma. Evet. İsterseniz şimdi sorularınız varsa sorularınızı cevaplayalım. Çift ağaçlı. Naz Hanım, Başar Bey'den bir soru var. Buyurun Başar Bey. Merhabalar, sesim geliyor mu? Evet geliyor. Hı hı. Öncelikle bu webinar için emeği geçen herkese teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ben izniniz olursa söz almışken birkaç soruyu toplu olarak sormak istiyorum sizlere. Birinci sorum, vize sorunu olmayan insanlar neden vatandaşlık almak istiyor? Bunu merak ediyorum. İkinci sorum, Portekiz'e değindiniz. Portekiz'de bildiğim kadarıyla son dönemlerde oldukça talep görüyor Türklerden de. Orada vatandaşlık şartları biraz daha sanırım zorlaştırıldı ama yoğun talep devam ediyor ve konut alımı da gerekiyor. Biraz daha bunu açmanızı rica edeceğim. Son sorum da gündeme dair. Malum Rusya ile Ukrayna arasında ciddi bir problem yaşanıyor. Bu herkesi etkiliyor. Hatırladığım kadarıyla bu uçak krizi yaşadığımız dönemde de bizim iş insanlarımızın gerek Ukrayna gerek Türkiye ile ciddi ilişkileri var ama uçak krizi olduğunda vizesiz girişten yararlanamamıştı iş insanlarımız. Böyle bir durumda mesela ikinci bir pasaportun vatandaşlığın olması ne gibi avantaj sağlar? Bu üç soruyu genelde toparlayarak sizlere sormak istedim. Tamam. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun sorularınız için. Çok güzel sorular. Birincisi bizim zaten müşterilerimizden hiçbirinin vize sıkıntısı yok. Zaten vize reddi olduğu zaman bu programlara başvuramıyorsunuz. Bu programların pasaportlarıyla vizesiz girebildiğiniz ülkelerden vize reddi almamış olmanız lazım. Ama tabii ki vize hakkı size sadece bir yolculuk hakkı sağlıyor. Uçağa binebiliyorsunuz, o ülkeye yolculuk yapabiliyorsunuz ama kapıdan gireceğinizin garantisi değil. Bu kapıda yine gümrük memurunun bir kontrolünden geçmeniz lazım ama bir vatandaşlığınız, alternatif bir vatandaşlığınız ve bununla birlikte bir pasaportunuz var olursa sıkıntı olmadan kapıdan o ülkeye vizesiz giriş hakkı varsa o pasaportun giriş yapabilirsiniz. Yani bir politik aslında birinci sorunuzla, üçüncü sorunuzla daha birleşik cevap verebilirim bu soruya. Bir politik kriz yaşandığı zaman veya dünyada bir global kriz olduğu zaman işte siz uçak krizinden bahsettiniz Rusya ile yaşanan. O zamanlar birçok Türk iş adamını Rusya'da kapıdan geri çevirdiler vize aldığı halde yine giremedi ülkeye. Veya daha öncesinde Avrupa'da bazı krizler olduğu dönemlerde spesifik olarak o ülkeden Schengen vizesi almadığınızda kapılardan size iş insanlarını geri çevirdiler. Birçok insan bu ülkelerde bu insanlar ticaret yapıp gelir elde ediyorlar ve herhangi bir yani kapıda sıkıntı yaşadılar. Bu tip risklerden kendini koruyabilmesi için iş insanlarının alternatif bir vatandaşlık ve oturum planlaması yapması lazım. Artık bu bir gereklilik, yeni dünyanın bir gerekliliği. İkinci sorunuza gelirsek Portekiz'le alakalı olarak. Evet, Portekiz'de bir değişiklik yapıldı geçen sene.
Orada vatandaşlar geçebilmek için Portekizce öğrenme zorunluluğu da var. Yine bir Portekiz dilini belli bir seviyede bilmeniz gerekiyor. Bu bazı insanlar için çok kolay, bazı insanlar için daha zor. Ama orada bir dil gereksinimi var. 5 yıl içerisinde minimum ortalama her yıl 7 gün bulunmanız lazım. Birinci yıl 7 gün, ikinci ve üçüncü yıllarda 14 gün ve dördüncü, beşinci yıllarda 14 gün fiziksel olarak Portekiz'de bulunmanız lazım. Bu koşulları sağladığınızda vatandaşlığa başvurabiliyorsunuz ama Portekiz bizim için hiçbir zaman direkt olarak bir vatandaşlık programı değildir. Birinci, yani sunumun ilk başlarında da bahsettiğim gibi oturumun ve vatandaşlığın farklarını anlatırken oturum hakları her zaman politik değişimlerden etkilenebilecek haklar ve kaybedebileceğiniz haklar. En kolay ve doğru olanı ilk başta bir vatandaşlıkla ilgili planlama yapmak. Teşekkür ederim Başar Bey tekrar sorunuz için. Onur Safi Bey'den bir soru var. Fatma, bence bu soruyu sen cevapla. İngiltere ile alakalı. Global Talent'taki endorsement kısmını rica etsem detaylandırabilir misiniz? Diye bir soru. Tabii. İngilizce cevap vereyim isterseniz. Sanırım arkadaşlar anlayacaktır. Tamam. It depends on which sector. Each endorsement body will have different requirements, but broadly, for exceptional promise, you would need 1 to 5 years working experience in your industry, and for talent, over 5 years experience. For example, TechNation is one of the most well-known endorsing body. They endorse for the technology applicants. They require you to put together 10 pieces of evidence showing why you are either an exceptional promise or exceptional talent. And you also have to provide a personal statement detailing what you have done, what you will do in the UK, how you can contribute to the UK economy, and so on. As I mentioned in my presentation, there's, it can be, it's document heavy. Like I said, you have to provide supporting reference letters. You have to provide details of your experience in your industry. And, if you've got anything else that could help you demonstrate how you're going to be successful in the UK. Onur Bey, herhalde cevabı tatmin edici bulmuşsunuzdur. Umarım. Değilse de bir birebir görüşme değerleyip daha detaylı bilgi verebilirim. Değilse de Türkçe'de cevap verebilirim eğer bu yeterli olmadıysa. Bu arada chat kısmına yazıyorsunuz soruları ama Q&A kısmına yazarsanız oradan direkt olarak cevap verebiliriz. Başka soru var mı? Sormak istediğiniz bir soru. Herhangi birinden. Herhalde bir soru. Bir dakika, geldi. Onur Bey'den geldi. Fatma, görebiliyor musun? If I do understand correctly, wherever you live, you will also need to receive an endorsement from Tech Nations in UK, right? Bir soru gelmiş. Cevap istersen. So TechNation is one of the endorsing bodies, and they provide endorsement for the technology sector. Yes. Tamam. I hope that answered the question. Basically, when you get the endorsement from TechNation, you don't need any other endorsement. In simple words. Haluk Bey'den çok bir soru gelmiş. Yunanistan çok makul gözüküyor hala. Ek maliyetleri var mı? Haluk Bey, evet, bazı maliyetleri var Yunanistan'ın. Ek maliyetleri. Orada gayrimenkul satın aldığınız zaman gayrimenkul ile birlikte ödenmesi gereken bazı harçlar var, vergiler var. O anlamda, ama diğer programlara göre maliyet olarak karşılaştırdığınızda bu maliyetler çok çok daha düşük Yunanistan'da. Ama Yunanistan'ın diğer oturum programlarına göre dezavantajı şu:
sürekli yani yatırım için bir exit stratejisi yok. Yatırımınızın sürekli Yunanistan'da kalması lazım. Onu göze almanız lazım. Yani 5 sene sonra kartınızı yenilemek istediğinizde yatırımınızın yine orada devam etmesi gerekiyor. Daha detaylı bilgi almak isterseniz birebir size sizin kendi aile profiliniz için maliyetleri çıkartıp iletebilirim isterseniz bana ulaşırsanız bu sunumdan sonra. Evet, sorularınızı bekliyoruz. Galiba çok açıklayıcıydı Fatma sunumlar. Pek soru gelmedi. Umarım öyledir. Onur Bey'den bir soru daha geldi. Hı hı. Okuyabiliyor musun ekranda? If you compare countries regarding to set up a startup tech company, which one stands out most? Obviously, I specialize in UK immigration, and I can only provide, information on the UK. But I would say probably UK and Australia. To my knowledge, I have very limited knowledge about Australia, but I understand it's fairly similar to the UK. So, yeah, probably UK and Australia. Yani ben de bir şeyler eklemek isterim bununla alakalı. Tabii startuplar tech derken hangi uzmanlık alanında bilmiyorum ama fintech mi, başka bir teknoloji şirketi mi? Tabii yani fintechse mesela startup'ınız bunu yani dünyanın en başarılı finans merkezlerinden bir tanesi olan Londra'da yönetmek iyi olabilir. Londra, New York tabii işte en eski, en gelişmiş finans merkezlerinden bir tanesi. Onur Bey teşekkür ederiz. Sorduğunuz sorularla hayatımızı kurtardınız. Başka sorusu olan var mı? Soru sormak isteyen? Soru değil de galiba birisi bu sunumlar paylaşılacak mı diye bir soru gelmiş ama. Zaten kayıtlı bir şekilde yayınlanacağı için bu webinar hani paylaşmakta da bir mahsur yok diye görüyorum ben. Zaten web sitesinden British Chamber of Commerce'un web sitesinden görebileceksiniz. Onur Bey, taxation ile alakalı bir soru sormuşsunuz. Onu ben cevaplayayım. Biz vergi danışmanlığı yapmıyoruz. Yani bizim tek spesifik yaptığımız danışmanlık alternatif bir oturum veya vatandaşlık planlama ve en çok yatırımla yapıyoruz. Yatırımla alakalı olan programları yapıyoruz. Türkiye birçok ülkeyle anlaşması var. Yanlış hatırlamıyorsam rakamı 88. Bu sadece kişisel ilgimden dolayı biliyorum. 88 tane ülkeyle dual taxation anlaşması var Türkiye'nin. Ama yine de yani konuya daha hakim bir vergi danışmanından bilgi almanızı tavsiye ederim. Teşekkürler. Başar Bey'den bir soru geldi. Minimum ve maksimum vatandaşlık süreleri ne kadar acaba? En hızlı vatandaşlık programları Karayip programları. Karayipler'deki programlardan yaklaşık 3-4 ay içerisinde başvuruyu submit ettikten sonra vatandaşlık elde edebiliyorsunuz. En uzun süren programda Avrupa Birliği'nde Avusturya programı. Avusturya programında 2,5-3 yıla yakın bir süre sürüyor toplamda. İngiltere daha fazla. Evet, aynen. İngiltere en az 5 yıl. Yani program 3 yıl sonrasında süresiz oturum izni tanısa bile minimum 5 yıllık burada oturum gerektiriyor. Ve o 5 yıl süre içerisinde yurt dışına çıkışınız 450 günü geçmemesi gerekiyor toplamda. Bu da ortalama yılda 90 güne tekabül ediyor. Yani yılda ortalama 90 gün yurt dışına seyahat edebiliyorsunuz. 5 yıl boyunca İngiltere'de ikamet etmeniz gerekiyor ki sonrasında vatandaşlık başvurusu yapabilirsiniz. Bazı programlarda 6 yıl sonra. Ya ama tabii o oturumdan sonra önce yani İngiltere'de baktığınızda oturum almanız gerekiyor. Yani biz direkt vatandaşlık programlarına yönelik sormuştu diye anladım Başar Bey. Bir soru daha geldi. Bir de tersine bakarak Türkiye'den
Türkiye'den hangi ülkelerden vatandaşlık talebi daha çok gelmekte? Yani Türkiye'ye demek istediniz galiba. Yani bizim Henley Partners olarak zaten bahsettiğim gibi dünyanın tüm finans merkezlerinde ofislerimiz var. Buralardan da farklı farklı ülkelerden geliyor. Bizde insanlar artık varlıklı insanlar bir planlama yaptığı zaman bunu bir sepet gibi yapıyorlar. Finansal yatırım sepeti gibi bir portföy yapıyorlar. Oturum ve vatandaşlık portföyü. Ve bu portföylerin içerisine birçok alternatif koyuyorlar. Mesela Türkiye'ye yatırım yapan şu anda bir Japon dolar milyarder müşterimiz var. Aynı zamanda St. Kitts Nevis, Malta ve Montenegro'dan 4 ülkeden birden aynı anda vatandaşlık talebi var. Teşekkürler, güzel bir soruydu. Başka sorularınız var mı? Cevaplayabileceğimiz. Onur Bey'den geldi. Fatma, bu soru sana. Regarding Global Talent Visa Program, do we know how many applications have been received from Turkey and how many of them are accepted? Great question. Unfortunately, I do not have that information, but I can definitely look into it and maybe share this information with you, Onur Bey, in the coming weeks. Başka sorusu olan var mıydı? Evet, galiba zaten süremizin de sonuna geliyoruz. Yavaş yavaş bitirebiliriz. Daha çok sorularınız varsa hem ticaret odasına ulaşarak hem de direkt olarak bizlere ulaşarak her zaman bilgi alabilirsiniz. Sizlere ücretsiz bir şekilde danışmanlık yapmaktan, en doğru programı seçmenizde sizlere ve ailenize yardımcı olmaktan çok memnuniyet duyarız. Fatma da ben de. Umarım güzel geçmiştir sizler için. Bizler için çok eğlenceliydi. Tekrar teşekkür ederiz. Hem İngiliz Ticaret Odası'na hem de tüm katılımcılara. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim. Teşekkürler. İyi günler.